Ukrayna'yı ne zaman işgal ederiz acaba? Yıllık izin alacağım da tatilimi ona göre planlayacağım. Bu sözler Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Maria Zaharova'ya ait. Türkiye'yi bile tehdit eden Zaharova daha çok kendini alaycı, kışkırtıcı ve başına buyruk tavırlarıyla dünyaya tanıttı. Türkiye'yi tehdidini videonun ilerleyen safhalarında anlatacağım. Önce kendisini tanıyalım. Rus televizyonundaki siyasi sohbet programlarını asla kaçırmaz, hepsine katılır ve sansasyonel açıklamalar yapar. Yine de kendisi en çok alıntı yapılan Rus diplomatlardan biri. Dünyada ondan nefret eden birçok kişi var ama bu sefer kişi derken her zaman yaptığım gibi sadece bireylerden bahsetmiyorum. Devletlerden de bahsediyorum. Evet, devletlerden. Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da konuşlanmasını desteklediği için Avrupa Birliği, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık ve bir de Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı tarafından hakkında yaptırım kararları var. Bu ülkelere uçuşu yasaklanmakla beraber bir de bu ülkelerdeki mal varlıkları donduruldu. Yani Zaharova oralardaki mal varlıklarını satamayacak, kullanamayacak veya başkasına transfer edemeyecek. Dünyada çok nefret toplamış olabilir ama Rusların milliyetçi kesimi kendisini çok sever. Hatta şöyle diyelim, dünyada milliyetçi kesimler tarafından sevilir. 2016'da BBC'nin 100 kadınından biri olarak seçilmişti. Bir aşk-nefret ilişkisi söz konusu Zaharova'nın adı anılınca. Videoya başlamadan önce emeğimize teşekkür etmek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolar hakkındaki güzel yorumlarınız için sonsuz teşekkürler. Daha fazlasını ve daha iyisini yapabilmemiz için abone olmanıza ihtiyacımız var. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer abone olduysanız videomuza geçebiliriz. Maria Vladimirovna Zaharova 24 Aralık 1975'te Moskova'da doğdu. Diplomat bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Zaharova'nın babası uzun yıllar Rusya'nın farklı yerlerinde diplomatik görevlerde bulundu. Bu yüzden Maria'nın çocukluğu ve gençliği farklı ülkelerde geçti. Babasının peşinde şehir şehir gezdi de diyebiliriz. Bu ona kendini çok iyi ifade etme yeteneği kazandırmış olabilir. Kendini anlatma konusunda öngörülemez bir tavır içinde. Ailesiyle birlikte yaşadığı Pekin deneyimi ona hem Çince öğretti hem de onun uluslararası ilişkilere olan ilgisini arttırdı. Zaten bir diplomat çocuğu olmasa da onu hiçbir zaman bu konulardan uzak bırakmayacaktı. Maria Zaharova'nın annesi ise bir müzede sanat tarihçiliği yapıyordu. Aslında hayali kızının da kendisi gibi sanat tarihi okuması ve tıpkı onun gibi hayatını müzenin sessizliği ve güzelliğine dair günlük düşüncelerle geçirmesiydi. Ancak Maria'nın hayat hikayesi böyle ilerlemedi. 1998'de mezun olacağı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Uluslararası Gazetecilik bölümünde okurken özellikle oryantalizm ve gazetecilik alanlarında uzmanlaştı. Eğitimi sırasında Pekin'deki Rusya Büyükelçiliğinde diploma öncesi çıraklığını yaptı. Yani stajını. Oraya girmek kendisi için pek zor olmamıştır sanıyoruz. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilen bir üniversite. Bu köklü üniversitenin ilk 200 öğrencisi 2. Dünya Savaşı gazileriydi. Bunlar dışında bu okulda okumuş 2 önemli kişi daha var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev. 2022'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nda okulun önemli miktarda öğrencisi, öğretim üyesi ve personeli Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etmek amacıyla açık bir mektup imzalamıştı. Bunun aksine üniversitenin rektörü ise bu konudaki Rusya'ya verdiği destekten dolayı Avrupa Üniversiteler Birliği'nden uzaklaştırılmıştı. Böyle bir okulda okuyan Maria, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda kariyerine başladı. İlk olarak Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde görev aldı. Burada basın sekreteriydi. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde çalıştı. 2015'te ise Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Basın Dairesi Direktörü ve Sözcüsü olarak atandı. Burada önemli bir nokta var. Maria Rusya'da bu pozisyonda görev alan ilk kadın diplomat. Görevi diğer sözcülerin yaptığı gibi ülkesinin dış politikasını uluslararası kamuoyuna aktarma ve Rus medyasıyla iletişimi koordine etmek. Böyle deyince sıkıcı geliyor değil mi? Hiç merak etmeyin, Maria bu işi yaparken gayet eğleniyor. Hatta bazen eğlendiriyor da. Tell me what you would prefer us to use.
Mesela geçen günlerde yerel basına bir konuşma yaptı. Litvanya Kültür Bakanı Simonas Keirs, bakın Kültür Bakanı diyorum, dikkat edin lütfen. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tutumu nedeniyle Litvanya'dan Rusya kültürünün engellenmesini talep etmişti. Gerçekten adam çıktı, dedi ki Rusya kültürü ülkemizde yayılmamalı, bu kültüre dair toplumlarda oluşabilecek izleri engellemeliyiz. Bu minvalde bir şeyler söyledi. Bu açıklamanın hemen ardından Maria çıktı, dedi ki asıl Keirs'in böyle şeyler düşünmesinin engellenmesi gerek. Ardından bunun üzerine bir de Simonas Keirs'i kültürsüzlük bakanı olarak nitelendirdi. Kim demiş politika sıkıcı diye? Zaharova'nın dış politika konularındaki bu ve benzeri açıklamaları, sosyal medyada yaptığı yorumlar sık sık uluslararası medyada geniş yankı buluyor. Özellikle Rusya'nın Ukrayna krizi, Suriye'deki durum ve Rusya'nın Batı ile ilişkileri gibi konulardaki epey sert görüşleri ve açıklamaları uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor ve tartışmalara yol açıyor. Röportaj vermeye gittiği gazetecilerle soğuk savaş içine giriyor. Lafı çok uzatıyor. Özellikle lafı gerçekten çok uzatıyor. We were suffering from fake news for years, probably even policy of zero good news about Russia. Fransa'yı sürekli Napolyon'u hatırlatarak uyarıyor. Kadim Ermeni medeniyeti Avrupa Birliği'nden daha iyidir diyor. Sonra Ermenistan-Azerbaycan probleminde Putin'i dinlemezlerse Şoygu'yu, yani Savunma Bakanı'nı dinlerler diyerek savaşan iki tarafı aşağılıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a karşı negatif açıklamalarda bulunan Moldovalı yetkililere onlar yalnızca kötü bir Batı taklitçisi diyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi Amerikan sisteminin uzun kurbanları listesinde sıralıyor. Bunu yaparken onu Amerika'dan iyilik göreceğini zannedip büyük bir işgalle karşılaşan Vietnam yetkilisine benzetiyor ve devamında şunları söylüyor. Zelenski'nin kendisinin tek olduğunu ve her şeyin onun etrafında döndüğünü düşünmek istediğini anlıyorum. Ama hayır, o Amerikan seçimlerinin, daha doğrusu Amerikan sisteminin kurbanlarının uzun listesinin yalnızca bir satırı. ABD'nin onların müttefiki olduğuna kesinlikle inananlardan biri. Tüm bu söylemlerinin üzerine dünyada nefretle karşılanan ama neşesinden ve alaycı tavrından ödün vermeyen Maria aynı zamanda antisemitist olarak görülüyor. Ama merak etmeyin, uluslararası arenada antisemitist, Yahudi karşıtı görünmeniz dünyanın en kolay şeyi. ABD seçim sonuçlarının Rus bazlı Yahudilerin devletinin bir sonucu olduğu gibi şakalar yapıyor ki bence komik. Yine bunun gibi işte Amerika'da ne olacağını bilmek istiyorsanız Brighton Beach'teki insanlarımızla konuşmalısınız falan gibi şeyler söylüyor. Brighton Beach de New York'taki büyük bir Rus Yahudi topluluğuna ev sahipliği yapan bir sahil kesimi. Bir de bu şakaları yaparken Yahudi aksanı kullanabiliyor bazen. Yakın zamanlarda bir Anadolu Ajansı muhabiri Gazze'de yaşanan soykırımı Maria'ya sorduğunda her diplomat gibi o da aynı cevabı vermişti başta. Bu çok büyük bir yıkım. İsrail hemen durdurulmalı. Uluslararası yükümlülüklerin tüm taraflarca yerine getirilmesi gerekiyor vesaire. İki devlet arasında bir anlaşma istiyor. Aynı zamanda 1967'deki sınırlar içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini de söylüyor. İsrail yetkililerinin Gazze şeridine yönelik nükleer bomba tehdidi üzerine de bu çok kışkırtıcı ve kabul edilemez bir tehdit dedi. ABD'ye karşı ise her zaman çok sert. En çok konuştuğu 3 konu var ABD hakkında. ABD'nin Suriye'deki hareketi, Ukrayna müdahalesi ve Rusya'ya yönelik yaptırımları. ABD'nin Suriye politikasının bölgedeki istikrarsızlığı arttırdığını ve çatışmayı daha da derinleştirdiğini çok kez söyledi. Ukrayna konusunda Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya verdiği desteği Ukrayna'nın iç işlerine karışmak olarak yorumlamış ve bu müdahaleleri sert bir dille eleştirmişti. Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ise uluslararası hukuka aykırı ve Rusya'nın egemenliğine bir müdahale olduğunu söylemişti. Bunların dışında özellikle de Batı medyasının Rusya hakkında sadece olumsuz haberleri yazması, onları öcü gibi göstermesi en çok eleştirdiği noktalardan biri. But here in United States, I cannot find anything about Russia which can obviously present an image of my country, of our country, to American people. Türkiye hakkında da 2016'nın başlarında ciddi ve yine kendi üslubunda açıklamalar yapmıştı. Kasım 2015'te Türkiye bir Rus uçağını Suriye sınırlarında düşürmüştü. Bunun üzerine Rusya ile ilişkilerimiz son dönemin en kötü seviyesine gelmişti. Maria'nın açıklaması yine çok sembolikti. Maria bir gazeteye verdiği röportajda Türkiye'de hükümetin Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırmaya çalıştığını söyleyerek ancak Osmanlı'nın sonunu unutmasınlar demişti. Geçtiğimiz günlerde ise son açıklamasında
da Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini geliştirme niyeti yönündeki açıklamalarına odaklanıyoruz dedi. Zaharova'nın istifası yıllardır beklenen şeylerden biri, ancak kendisinin buna niyeti olmadığı, hatta daha fazla çalışmaya enerjisi olduğu açıkça görülüyor. Zaharova'nın kariyeri ve tutumu Hollanda'nın çiçeği burnunda başkanı Geert Wilders'ı andırıyor biraz bana. Yaşının da Wilders'tan daha genç olduğunu ve dünyada insanların giderek bu tarz kişilerin etrafında toplandığını düşünürsek Maria'ya ileride başkanlık şansı doğar mı dersiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi kesinlikle bekliyorum. Videonun tamamını izleyenler için tekrardan bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız, gündemi yakından ve gerçekten takip etmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımızda size hitap edecek birçok videomuz var. Size özel katıl butonunu kanalımızda aktif ettik. Özel ayrıcalıklardan yararlanmak ve bize destek olmak isterseniz sizi şef editör olmaya davet ediyoruz. Katıl butonuna tıklayarak aramıza katılabilir, katıl özelliğinin sağladığı avantajlara sahip olabilirsiniz. Ben Sena Özyurt, profilde bu hafta sizin için Rusya'nın sivri dilli Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova'yı anlattım. Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da konuşlanmasını desteklediği için Avrupa Birliği, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık ve bir de Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı tarafından hakkında yaptırım kararları var.